Pişman oldun mu yani getirdiğine falan? Hayır, kesinlikle. Hayalimdi zaten. İnsan hayallerinden pişman olur mu? Evde böyle bir ufak bir konuşma şey geçti. Kendi annemgil bile Feridun'dan yana oldular. O hayali alsın etsin yapalım dediler, yani yapsın dediler. Öylelikle ben de dedim tamam, o zaman Feridun da dedi ki yani alırsak dedi böyle birkaç sene sonrasında daha çok değerlenecek dedi. Dedim tamam, o zaman hani bir yatırım amaçlı da gördüm ilk başta, öyle söyleyeyim. Ve almaya karar verdik ve arabamızı aldık. Bir arayış içindeydi, arıyordu, GT'lere bakıyordu zaten ama bir ciddi bir meselemiz yoktu. Bu araba denk gelince dedi tamam, bunu almak istiyorum, temiz, bunu alalım dedi. Gerçek söylemek gerekiyorsa pek oralı olmadım, tereddütlüydüm çünkü dedim hani Nissan 1999 model, o kadar parayı neden bu arabaya verelim diye, tanımadığım için bilmiyordum. Evde böyle bir ufak bir konuşma şey geçti. Başına yemek değildi, biraz şey yaptım, nasıl diyeyim, ısrar ettim diyeyim. Serüveni benim için nerede başladı? Need for Speed Underground'da başladı. Hızlı ve Öfkeli de başladı. Oradan aldı başına gitti diyeyim daha doğrusu. Dediğim gibi o zamandan beri seviyorum GTR'ı. Tabii o zaman aklımız tam ermiyor ama hani almak istiyoruz vesaire. Fakat zaman ilerledikten sonra baktık ki Türkiye'de yok bundan. Ondan sonra umudumu kaybettim zaten. Ancak bilgisayar oyunlarında oynuyorduk. Senesini tam bilmiyorum ama Burak abi bir dergiye çıkmıştı. Mavi gelmişti Ankara'ya bir tane. İlk onu gördüm. Nerede? Kızılay'da gördüm. Otobüsün arkasında. İnanamamıştım o zaman. Hatta koşa koşa İskiç'e gittim. Doğru mu gördüm gibisinden. Doğruymuş. İlk o zaman gördüm. Daha sonra onun sahibiyle tanıştım. Canlı gördüm. Güzel, ilk gördüğüm GTR oydu zaten benim. Ondan sonra zaten canlı gördüğüm zaman kalbimde taht kurdu diyebilirim. Dediğim gibi yani herkes ondan yana oldu. Ben tek kalmıştım ilk başta ama ondan sonra tereddütlerimi kaybettim. Yani arabaya binince, arabanın zevkini tadınca, basınca ve ben hızı seven bir kişiyim. Yani otobanda nasıl sürdüğünüzü anlatamam. Bunu yaşayan bilir tabii. Nasıl sürdüğümü görünce ya da o hızı fark edince, o zevki fark edince ben de arabayı sevdim zamanla, öyle söyleyeyim. Ve şimdi şu an sorsanız satar mısınız diye satmam. Yani işte isterseniz bana 2-3 tane Lamborghini getirin, biz yine satmayız GTR'ı, o kadar çok seviyoruz. Ve şöyle, insan hayatında bir hayalini gerçekleştirince gerçekten çok mutlu oluyor. Ve biz ailecek de hayallerimizi gerçekleştirme yanındayız hep. Yani o yöne bakıyoruz hep. Bizim de bir kızımız var. Hani maddi olarak, manevi olarak da her şeyi böyle hani hayallerimize göre yaşamaya özen gösteriyoruz. Ve ben her zaman diyorum, benim bir motom var yani böyle bir hayatta da, enjoy life and life your dreams diyorum. Yani hayatı yaşayın ve hayallerinizi gerçekleştirin. Tabii ki bunlar hemen kolaylıkla olan bir şeyler değil. Emek sarf ediyorsunuz ama sonunda hayalini insan gerçekleştirince çok mutlu oluyor. Öncelikle tabii evde ortak karara varmak lazım. Eşimle konuştum, dedim böyle bir araba var, yani alalım mı vesaire. Tabii kendisi dedi ki ya 99 model araba, o kadar para mı verilir? Hani bir Alman arabası değil, BMW değil, Mercedes değil gibisinden. Dedim ki alalım. Yani dedim yani şimdi almazsam bir daha alamam, imkanı yok çünkü değerleri yükseliyor. Öyle bir karar verdik ama sağ olsun arkamda durdu her zaman, hakkını yiyemem onun da. Tabii ortama alıştıktan sonra araba buluşmalarına vesaire gitmeye başladım. Baktım orada da var. Hatta yolda da birkaç defa gördüm. Dedim ki tamam, burada var. Fakat nasıl alabiliriz? Nasıl geliyor? Sonuçta Japon arabası Almanya'da yok. Bir arkadaşla tanıştım.
Dedim böyle böyle almak istiyorum vesaire. Ama dedim ben prosedürü bilmiyorum tabii. Bana dedim yardımcı olur musun? O şekilde o getirdi. Ben ondan aldım aracı. Çünkü evrak işleri, kayıt işlerinden tam anlamadığım için kendisi yardımcı oldu, öyle aldık. Güzeldi ya. Yani insan hayallerine kavuşması çok güzel, öyle söyleyeyim. O ilk aldığım gün, kapıya geldiği gün sürekli camdan çıkıp bakıyordum yerinde duruyor mu diye. Çok güzeldi ama. Bu bizim birinci spor arabamız, öyle söyleyeyim. Bizim bunun yanı sıra bir E90'ımız vardı, 2005 model. Onu da şimdi sattık ve ikinci olan arabamızı, hayalimizi gerçekleştirdik. X5 aldık, 0 model. Onu da ben çok istiyordum. Bir X5, bir SUV almak istiyordum. Onu da alınca daha çok bir sevindim tabii. Ve ben şu anki durumumuzda ailecek geldiğimiz duruma, yani bu zamana kadar geldiğimiz için çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Ben herkese diyorum, Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah diyorum. Her şeye herkesin gönlünce olsun, kalbine göre versin inşallah diyorum. Ve çok mutluyum. O yüzden yani iki arabamı da çok seviyorum. Birisi hızlı ve öfkeli, Fast and Furious'tan gelen, biliyorsunuz Paul Walker'ın arabası, o yüzden de ünlü oldu. Birisi de X5 0 model. Yani ikisinde çok farklı deneyimleri yapabiliyorsunuz yani. Yani içerisi tabii biraz eski görünümlü, 99 model olduğu için eski gibi biraz duruyor ama hız olarak hiç eskiymiş gibi demiyorsunuz yani. Hız olarak piyesi yüksek olduğu için yeni arabalara neredeyse birebir aynı seviyede diyebilirim yani. Bazı küçük ufak detaylar var yapılmış arabada. Onlar benim ilgimi çekti yani. GT-R V-Spec ve mavi olması önemliydi benim için. O zaman V-Spec 2'de de vardı. Hatta bununla arasında 5.000 euro fark vardı V-Spec 2'nin. Ama şundan dolayı onu almadım. Single turboydu. Birçok işlem yapılmıştı üzerine. Bu araba ilk aldığımda orijinaldi benim. Şimdi düzgün yapıldı mı yapılmadı mı bilemiyorsun sonuçta, sürpriz yumurta gibi. Çünkü bir arkadaşımın başına denk geldi. Tomei parçalar var denildi içerisinde ama motor bozulduğu zaman çıktık içerisinden Çin malı malzemeler. Şimdi motorun içinde de göremiyorsun, motorda sökemezsin. Onun için vazgeçtim onu almaktan, bunu aldım. En azından yaparsam da bütün parçaları kendi elimle alırım ve kafam rahat olur düşüncesinde bunu aldım zaten. Herkesin bir hayali var sonuçta, hayallerimiz için yaşıyoruz. Hayallerimize kavuşsak hepimiz için çok iyi olur zaten. Onun için bunu almayı hayal ettim her zaman. Hayalim burada dediğim gibi olmadığını öğrendikten sonra suya düştü ama Allah bir yol açtı, oraya gittik. Orada nasip oldu, aldık zaten. Güzel bu duygu, yani herkesin tatmasını isterim. Eşimin hayali de her zaman bir yüksek arabaya binmekti, SUV. Bu sene de onun hayalini gerçekleştirdik. Hepimiz birbirimize böyle destekleyerek birbirimizin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz her zaman. Alıp da yapmak istediğim her şey var şu anda üzerinde. İşte LMGT 4 jantlar olsun, GT-R 35'in frenleri olsun, Zeton body kit. Yani yapmak istediğim %99'u var şu an üzerinde, öyle söyleyeyim. Eşim her zaman bana danışıyordur. Yani şunu yapalım, bunu yapalım. Mesela jantları değiştirdik birkaç süre öncesinde. Ve ben almadan önce baktım, tamam. Mesela bana sordu, gri mi alsak, siyah mı alsak? Ben dedim siyah daha güzel yakışır, siyah alalım. Böyle birbirimizi destekliyoruz yani o konularda. Çünkü investisyon yaptığımız için arabaya hani beraber karar veriyoruz. Biz 8 sene önce aldık arabayı. Ben hamileydim orada daha. Daha çok tereddütlüydüm çünkü bebek olacaktı ve maddi yönden de dedik hani olur mu, yapar mıyız, yapamaz mıyız? 8 senedir bizde araba, evet. Şimdiye kadar da çok şükür öyle büyük bir arızası çıkmadı ve bu sene de ilk defa Türkiye'ye getirelim dedik. Daha öncesine getirmeyi düşündük. Geçen sene zaten hiç gelmedik. Ondan önce sene düşündük ama nasip olmadı.
olmadı. Baktık da hangi yöntemlerle getirebiliriz? Gemiyle mi, arabayla mı, çekiciyle mi, transport firmasıyla mı, nasıl yapalım diye onun bir süresi vardı. O yüzden bu sene getirmek nasip oldu. X5'imizle arkadan römorkla GTR'imizde getirdik, evet. Beni mutlu eden hiçbir sorunun çıkması. Yani gerçekten gümrüklerde bir sorun çıkmadı çok şükür. Kağıtlarımızı biz önceden hazırlamıştık zaten. Araştırmamızı yapmıştık, vinyetlerimizi almıştık. Biliyorsunuz başka ülkelerden geçerken insan bir tereddütte kalıyor her zaman. Bir sorun olur mu, geçirirler mi, bir şey isterler mi, ayrıyetten bir kağıt isterler, belki sizde olmaz. Ama çok şükür bir sorun çıkmadı. Sağ salim geldik yani, evet. Yok, trafikte problem yaşamadım. Yalnız yüksek otobüs olur, kamyon olur. Onların arkasına çok yaklaştığın zaman doğal olarak sol tarafı göremiyorsun ama normalde arabalarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece sağdan direksiyonlu arabayı Almanya'da kullanabilmek için far ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. Onun haricinde başka hiçbir problemi yok yani. Rahatça kullanabiliyorsunuz. Aldıktan 3 ay sonra turbolarım mil kesti. Turboları değiştirdim. Daha sonra Nürburgring pistine gittik. Tabii aradan birkaç sene geçti. Motor yataklarımda problem meydana geldi. Problem meydana gelmişken dedim komple motor yapmamız lazım. Onun için bir 3 ay aracı hiç sökmedim. Kapıda yatırdım ve RB26'nın problemleri nedir, ne değildir, olan problemlerin önüne nasıl geçebilirim onları araştırdık. Avustralya'da birkaç tane arkadaşım var, onlarla görüştüm. Zaten Avustralya ve Yeni Zelanda, Japonya'dan daha çok RB motorlarla ilgileniyor. Daha teknolojik, daha yeni nesil, nasıl diyeyim, tabii parçalar tedarik ediyor adamlar. Onlarla görüştüm, o şekilde yaptık. Yani RB'nin kronik hataların çoğunun önüne geçtik diye düşünüyorum açıkçası. 3 litre RB30 blok var, RB26 kapak var. Ya melez bir motor diyebilirim ama gene RB, yani motor kodu RB olarak geçiyor. Tamam, RB26 gibi devir dönemiyorsun fakat çok güzel bir alt devirleri, tork oluyor, ara hızlanmalar çok iyi oluyor. Onun için RB30'a geçmeyi tercih ettim açıkçası. Sadece prosedürleri öğrenmem gerekti çünkü Türkiye'ye girerken bir pasaport üzerine bir araç kaydoluyor. Şunda çok problem yaşadım açıkçası. Diğer ülkelerin, yani buraya gelirken Sırp, Macar, Avusturya'dan geçiyorsunuz, Bulgar'dan geçiyorsunuz. Otoban paralarını almakta biraz sıkıntı yaşadım. Çünkü net bir açıklama yok internette. Çektiğin araç şu kadarsa arkadaki araç şu kadar gibi. Hani net bir şey yazmıyor. Ondan dolayı oyu biraz araştırdım. Kilo olarak, ton olarak baz alınıyormuş bunlarda. Onların otoban paralarını aldım. Daha sonra vinyeteli, buradaki HGS gibi diyeyim yani. Almanya'da da çok dikkat çekiyor zaten. Ama romork üzerinde bu şekilde olduğu zaman Macar'da, Sırp'ta, Bulgar'da gayet bayağı dikkat çekti. Hatta benzin istasyonunda birkaç kişi geldi. Yolda bayağı, hatta daha sonra bana yolda çekilen resimler, videoları gönderdiler hepsini. Gayet güzeldi. Sırp'tan da bir buluşma varmış, büyük bir buluşma. Ona davet ettiler. Fakat tarihlerimiz denk gelemediği için ona gidemiyorum dönüşte. Almanya'da da çok ilgi var çünkü Almanya'da da çok bulunan bir araç değil. Bir de orijinal GTR R34 olduğu için orada daha çok GTT'ler de var mesela. R32 var ama R34 orijinal bu şekilde, bu renkte bulmak çok zor. Orada da çok ziyaretçilerimiz oluyor, sağ olsunlar, geliyor. Herkese kapımız açık bu arada. Görmek isteyen, hayalini gerçekleştirmek isteyen, hani dünya gözüyle bir göreyim diyorlar mesela. Geliyorlar. O yüzden yani orada da gelen var. Burada daha çok gelenler var, görmek isteyenler var. Kapıyı geçtiğimiz anda aslında hemen haber yayıldı. Türkiye'de bir GTR girdi, R34 girdi diye yayılmış bütün sosyal medyaya. Biz haber vermemiştik, hani R34'le şu tarihte gireceğiz diye haber vermedik. Bir anda yayıldı sosyal medyada ve herkesin haberi oldu bizim R34'le girdiğimizde. Ondan önce de zaten yolda çok görenler oldu. Bir tane Çek Cumhuriyeti'nden mesela bir genç bir oğlan gelmişti bize. Yolda bizi görmüş ve benzinlik istasyonuna kadar takip ediyor bizi. O da Bulgaristan'a gidiyordu. Geldi yanımıza, dedi, "This is beautiful," dedi. "Benim hayalim," dedi. "Çok iyi," dedi. Resim çekti falan. Yani aslında Almanya'dan çıktığımızdan itibaren bizi yolda çeken, yolda gören, ondan sonra vesaire Türkiye'de girdikten sonra zaten hep "Abi ne yaptın ya, işte bunu getirilir mi?" diye şeyler oldu. Hatta bana da hep söylüyorlar, "Yenge sen sürüyor musun?" diyorlar. "Evet sürüyorum," diyorum.
Yani bunda bir şey anormallik yok. Ben de sürüyorum. Ben de bundan 200 basıyorum. BMW ile de 200 basıyorum. Ben hızı seven bir insanım ve zevk alıyorum yani. İyi ki de getirmişiz diyorum şimdi. Yani tabii bayağı bir prosedürlerden geçiyorsunuz, bir düşüncelerden şey yapıyorsunuz ama sonunda emeğinizin karşılığını alıyorsunuz yani evet. Öyle insanların ilgisini illa kendi üzerime çekmek için bir çaba sarf eden bir insan değilim. Ben şu anda yani şu an bile bu benim kesin ya da bu bizim hiçbir şey bizim değil biliyorsunuz. Yani bugün veren Allah yarın da alabilir her şeyi. O yüzden ben yani ilgi güzel. İnsanları mutlu etmek de güzel. İnsanlar mutlu oluyor, çoluğunu çocuğunu getiriyorlar, eşini getiriyorlar bazen, gösteriyorlar. Hani öyle ilgi illa olsun veya olmasın onda biz pek takıntılı değiliz. Hani biz kendimiz... Evet, bizim için bir anı, hani Nissan Skyline getiren Ankara'ya gelmek, memlekete gitmek. Biz Şerefli Koçhisar, Sarıyaşı memleketliyiz. O tarafa gitmek, orada bir arabayla zevkli bir sürmek, onlar bizim için daha çok bir anı olarak kalacak yani evet. Çünkü biliyorsunuz yarın ne olacağı malum. Evet. O yüzden bugünü yaşamak lazım, bugünü tadını çıkarmak lazım. Ve insan hayallerinin peşinden koşunca, emek verince, Allah'ın izniyle nasipse oluyor. Nasip değilse zaten olmuyor ama nasibiniz de varsa zaten her şey sizi buluyor. Peki böyle pişman oldun mu yani getirdiğine falan? Hayır, Şöyle, kesinlikle. Hayalimdi zaten. İnsan hayallerinden pişman olur mu? memleketine gittiğinde ilk ne yapmak istedin mesela arabayla? Arabayı indirip kapalı garajın önüne çekip söylemesi yaptırıp bir mangal yakmak istedim. Karşımda onu izlerken böyle çay içmek, çay demlemek kenarda, semaverde. Onunla gerçekleştirdim diyebilirim. Güzeldi yani ya insan hayallerin peşinden koşması. Ya buluşmada genelde Almanlar bana şunu soruyor. Türk olduğumu öğrendikten sonra diyor ki ya Türkleri genelde hani AMG alır, BMW alır, M alır ya da ne bileyim RS6 vesaire alır. Sen neden GTR? Dedim hayalim benim. Dedi çok nadir dedi Türklerin dedi, GTR kullandığı burada dedi. Dedim o nadir Türklerden biriyim dedi. Hatta birisini gördüm o da Türktü yani kendisini yani ismini bilmiyorum ama o da GTR 35 kullanıyordu. 45-50 yaşlarında bir abi. Hatta kaç ne kadar dedi yalan olmasın 700 ya da 800 beygir bir GTR 35'i vardı kendisinin de. Ama orada böyle kullanan insanlar çok. Bir tane garajdan çıkarmıştım bunu o zaman. Bir tane GTR 35 geldi 70 ya da 75 yaşında bir tane amca. Dedi problem mi var dedi. Yok dedim yani problem yok garajdan dedim çıkarıyorum. Dedi çok güzel bu da dedi benim GTR'ım. Dedim yani sizin yaşınızda bu şekilde onun arabası orijinal değil 750 beygir olması lazım. Dedim yani sizin yaşınızda böyle araçların kullanılması çok hoşuma gidiyor yani çok güzel bir görüntü. O yaştaki insanların o tür Japon aracına ve o güçlü araçla binmesi çok güzel yani. Yani şöyle söyleyeyim, ya hayalleri bitmez ama artık bunların ötesini aramıyorum. Arabamı aldık, eşimin hayalini gerçekleştirdik. Hepimiz hayallerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra standart, sağlık, saat önemli. Peki, gerisi çok önemli başka değil. Kafanda yapacağın bir şey var mı yoksa bu mudur yani hepsi? Ya ufak tefek güncelleme yapabilirim. Şöyle, kozmetik olarak tabii ki. İmkan olursa da bir komple egzoz sistemi değiştirmek isterim. Güzel olur diye düşünüyorum. Yani şu andaki sesi de çok güzel ama daha da güzel olabilir. Ailemizin bir bireyi oldu artık vazgeçilmezimiz oldu. Aynı zamanda kızımız Yezra da var tabii. Yezra Zümra 7 yaşında. Ben ona hamileyken bu arabayı almıştık. Evet, çok seviyorum. Satmak istemiyorum. Bunu hep böyle gezmek istiyorum böyle. Gaza basınca mı acaba? Evet, gaza basınca çok güzel. Uçuyor musun? Nasıl oluyor? Gaza basınca uçuyorum. Aynı uçak gibi. Evet, bu araba benim olacak büyüyünce. Gerçekten mi? İstiyor Evet. musun? Hep böyle yaptılar değil mi Yezra? Evet. Yolda gelirken hep herkes böyle yaptı bize. Evet, GT'ye sevindiler yani. Sevindiler. Peki. Çoğu zaman babayla temizlik yapmaya, yıkamaya gidiyorlar. Evet, ona yardım ediyorum hep. Yavaş yavaş geldik ama değil mi? 80-80. Evet. Demek olduğu için. Yani sakin sakin böyle. Teşekkürler o zaman. Ya var tabii ki. Çok kişi yazıyor. Kapıkule, hatta ben buraya gelirken şey yapmadım. Ben geliyorum diye hani Instagram'dan olsun vesaire sosyal medyadan hiçbir şey söylemedim. Çünkü çok büyük bir talep olacağından dolayı
Arkadaşlara çağıranlara gitmeyecektim. Gidemeyecektim daha doğrusu. Tabii ki ya şimdi şöyle ailemle vakit geçirmeye geliyorum. Hayallerimi yaşamaya geliyorum. Tamam herkesle görüşmeyi istiyorum ama olmuyor. Vakit ayıramıyorum herkese. Gitsem olmayacak, gitmesem olmayacak. Bu kez gitmediklerim küsecek. Onun için Ankara dışına çok çıkmıyorum. Ankara'da genelde kendi mahallemde. Gidersem gene memleketime gidiyorum. O tür zaman geçiriyorum diyebilirim yani. Ama çok yazan oluyor. Herkese de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum ama ister istemez arada kaynayanlar da oluyor tabii ki. Akşamları bazen Ankara'da belli yerler belirliyoruz. İşte bu akşam şu saatte şuradayız, gelmek isteyen, görmek isteyen varsa gelebilir diye. O şekilde ufak tefek hem benim gibi bu aracı sevenler hem arkadaş ortamı hepsini birden görmeye çalışıyoruz diyebilirim. İlk yorumu nerede aldım ben? İstanbul'da aldım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçiyordum o zaman. Bir tane araba yanaştı yanıma. Belki izler kendisi bilir. Ben kendisini tanımıyorum çünkü. Abi sen ne yaptın? Bunu nereden getirdin? Bu getirilir mi buraya? Bizi bizden aldığın gibi yorumlar yaptı. İlk orada yan yana zaten trafik vardı. O şekilde bir konuşma gerçekleştirdik. Onun haricinde zaten Ankara'yı saymıyorum. Her gün sürekli oluyor. Ama çok güzel yani insanlardan bu şekilde olumlu tepki almak güzel bir duygu. Yani neyini seveyim ki? Her şeyini seviyorum, her yerini. Benim için kasası çok güzel, sürüş zevki çok güzel. Herkesin görmediğini ben mi görüyorum ya da çok farklı geliyor benim için. Yani bana birçok arabada verseniz ben bunu kesinlikle değişmem öyle söyleyeyim. Benim erkek evladım gibi diyebilirim. Bundan sonraki hayalini sormuştum mesela. Tabii BMW'nin kendine has bir kokusu var, bunun kendine has bir... Eski arabaların hepsinde var daha doğrusu. Mercedesler olsun, E-Class'lar olsun hepsinin kendine has bir kokusu var. Ama yeni arabalarda o hiç yok. Hepsi birbirinin aynısı, taklit. Eski arabalarda belki kendimiz daha çok buluyoruz. Ondan dolayı eskileri seviyoruz. Ben yoruldum, eşim kullandı. O yoruldu, ben kullandım. Bu şekilde değişerek geldik yani. Bir yerde kalsam dahi aklım sürekli dışarıda kalıyor. Tamam, başka ülkeler hani Türkiye olsun ya da başka Almanya olsun ya da Avusturya olsun gözüm çok kalmaz ama Sırp, Bulgar, Macar biraz sıkıntılı diyebilirim. V-Spec var, V-Spec 2 Nür var, M-Spec var. Bu V-Spec diye geçiyor. Farkı da kilitli diferansiyel var. Ön tampon altında o alt dudak var. V-Spec difüzör var, arkadaki karbon difüzör. Ekrandaki MFD'nin nasıl söyleyeyim size, değerleri daha çok okuduğu değerler. Mesela normalde nasıl diyeyim size, egzoz sıcaklığı, turbo basıncı, giriş hava sıcaklığı, yağ sıcaklığı, su sıcaklığını gösterir mesela. Bazılarında bu normal bazı modellerinde eksik oluyor mesela, hepsini göstermiyor. O şekilde farklılıkları var gibi. Ya çok küçük dokunuşlar yapmışlar. Onda işte V-Spec, V-Spec 2 Nür, M-Spec diye ayırmışlar. Japon abiler böyle yapıyor biraz. Evet, bu TV2 Baysal Blue diye geçiyor. Benim en çok sevdiğim renklerden birisi. Daha doğrusu en çok sevdiğim renk diyebilirim. Buydu. Çok da güzel yani, bu rengi aldığıma hiç pişman değilim, öyle söyleyebilirim size. Ya her yerde kendini belli ediyor. Gündüz veya karanlık her zaman. Mesela Midnight Purple da çok güzel. Gerçekten çok güzel bir renk. Güneş altında mükemmel ama akşam simsiyah duruyor diyebilirim. Nasıl yapıyor gaza basınca? Böyle çok sesli oluyor. Böyle kayıyor değil mi? Evet, böyle o zaman böyle şey gidiyor. Bir sağa bir sola gidiyor. Evet, bir sağa bir sola gidiyor. Beraber yapıyoruz değil mi arabamızı? Beraber yıkıyoruz. Evet, ben babama yardım ediyorum. Yalnız yapamaz çünkü. Evet. Yalnız yaparsan Yorulur. evet, o yüzden bu ona yardım ediyorum. Sen olmasan ben yapamam zaten. Evet. Hep sen yardım ediyorsun bana. Hı hı. Beraber söküyoruz, beraber takıyoruz. Evet. Ben sana öğretiyorum, sen de bana öğretiyorsun değil mi? Hı hı. Aferin sana. O yüzden ben de babama her gün yardım ediyorum. Boş vakit buldukça diyelim. Şimdi arabamıza garaj yapacağız değil mi babacığım? Evet. Amacım 2 araç girebilecek bir garaj yapmak. İşte hobi garajı olur. Zaten kışın kullanmadığım için sezonluk plaka var bende. 3. aydan 10. aya kadar kullanabiliyorum. 10. aydan da 3. aya kadar trafiğe çıkamıyor, kapalı. O benim kararım. Yani 11. aydan 3. aya kadar da olur. Tamamıyla ben
kullanmak istediğim tarihlerde kullanıyorum aracı. Kullanmadığım aylarda sigortasını, vergisini ödemiyorum. O şekilde bir avantajı var. Zaten çok tuz döküldüğü için Almanya'da yollara, bir de Japon arabası malum çok etkileniyor tuzdan. Onun için kışın kullanmıyorum yani. ZR34, kızımın ismi Yezra Zümra. Zümra R34 diye geçiyor. Tabii yaşadığım bölgeye ait. Mesela Ankara'da nasıl 06 ise bizim orada da MTK diye geçiyor. Diğer aracın plakası da YF817. Yasemin Feridun 8. ayın 17'si. Onun da anlamı odur. Bu araçla geldiğin zaman açık konuşmak gerekirse aileye çok vakit ayıramıyorsun. Dışarıda çıkıp rahat rahat gezemiyorsun. Bir yerde bırakıp gidemiyorsun. Onun için bir daha gelirim ama yakın zamanda değil. Biraz zamanı var bir daha gelmemin. Ya her zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Mesela bunu getirirken de romorkun sigorta kağıdı çıkmadı. Arabayı hazırladım, valizler hazır, araba yüklü, romorkun üzerinde bekliyor. Sigortadan arabanın sigorta kağıdını bekliyorum. 2 gün kağıt bekledim ben. Sırf yola çıkabilmek için. Her şey hazır, araba romorkun üzerinde bağlı, araba yüklü. Her şey hazır, sadece kontağı çevirip gitmem lazım. Ama kağıt gelmediği için çıkamadım. O da çok şükür biraz uğraştık ama yetişti kağıtlar. Gelir gelmez yola çıktım zaten. Araçla beraber güzel anılar biriktirmek. Çünkü bir gün varız, yarın yokuz. Onun için güzel anılar biriktirmek istiyoruz. Görmek isteyen, içine bilmek isteyen, resim çekmek isteyen oluyor. Hep beraber güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz yani. Benim gibi bu araca gönül veren insanlarla beraber güzel anılar biriktiriyoruz. Böylelikle bir toplu bir anı oldu hepimize abi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Her şey çok güzel. Buraya kadar geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Güzel oldu. Bu da anı defterimize kayıt oldu yani. Evet, YouTube'da duracak abi. Evet. Teşekkür ederiz abi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarına sağlık. Biz de Bizim teşekkür kanalımızda ederiz. çıktığınız için biz çok mutlu olduk aslında. Biz de mutlu olduk. Buraya kadar gelip bizi onur ettiniz. Bu arabanın hikayesi çok farklı. Hani senin alış hikayen olsun, işte aranızdaki diyaloglar olsun falan. Hani kamera arkasında da çok şey konuştuk ama Evet. yani hepsinde ekran karşısında birçok kişi yansıtamıyor. Yani zaten saatler biliyorsun şu anda Saatler yetmiyor. saatler yetmez ve sabahtan beri birlikteyiz. Evet. İleri bir saat oldu. O yüzden de herkes yoruldu. Ben teşekkür ediyorum abi tekrardan. Biz de teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Biz de teşekkür ederiz. Seyircilerimize iyi seyirler diliyoruz. Evet. Yorum yapsınlar. Tabii ki Abone yorum olsunlar. yapsınlar, abone Daha olsunlar. çok video gelsin Evet. böylelikle. Evet. Evet. Ankara'da gören olursa her zaman bir el etmesi yeter, hemen dururuz yani hiç. Seve seve. Sağ olasın abi. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bye bye.